Evet sevgili dostlar, nihayet simülasyon teorisini detaylı bir şekilde masaya yatıracağımız o gün geldi. Önceki pek çok videomda hazırlayacağım söylemiş olduğum o video, bu video işte. Bu videomda insanın en büyük sorularından ve meraklarından biri olan bir simülasyonun içerisinde mi yaşıyoruz sorusunun cevabını arayacağız. Bilimsel teorilerden felsefi tartışmalara, tarihten günümüze kadar uzanan bu ilginç yolculuğa katılmak için gelin benimle. Şimdi aslında soru oldukça basit. Bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz? Fakat cevabını vermeye çalıştığımızda aslında göründüğünden çok daha zor bir soru olduğunu fark ediyoruz. Hele hele soruyu şu şekilde sorarsak daha da zorlaşıyor. Eğer bir simülasyonun içerisinde yaşıyor olsaydık, yaşadığımız gerçekliğin gerçek olup olmadığını nereden bilebilirdik? Bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz sorusu, felsefe, bilim ve popüler kültürün derinlemesine incelediği karmaşık ve büyüleyici bir sorudur. Ancak bu sorunun ardında yatan asıl zorluk, eğer bir simülasyonun içerisinde yaşıyor olsaydık, yaşadığımız gerçekliğin gerçek olup olmadığını nereden bilebilirdik sorusuyla daha da derinleşiyor. Bu sorunun yanıtını ararken tarih boyunca birçok düşünür ve bilim insanı çeşitli teoriler ve argümanlar öne sürmüştü. Tarihsel perspektiften bakarsak Platon ve mağara alegorisi, Descartes ve şüphecilik, Nick Bostrom ve simülasyon argümanı gibi fikirler karşımıza çıkar. Bilimsel ve teknolojik perspektiften bakacak olursak da kuantum fiziği ve gerçekliğin doğası, bilgisayar, simülasyon ve yapay zeka gibi konular önümüze çıkar. Bunların hepsine sırayla değineceğim fakat önce simülasyon kavramının ne olduğuyla başlayalım. Simülasyon, gerçek dünyadaki olayların, süreçlerin veya sistemlerin modellenmesi ve bilgisayar programları aracılığıyla taklit edilmesi anlamına gelir. Bu süreç, genellikle karmaşık sistemlerin anlaşılmasını ve analiz edilmesini sağlar. Simülasyonlar eğitimden eğlenceye, mühendislikten bilimsel araştırmalara kadar geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılır. Örneğin video oyunları. Video oyunları, sanal dünyaların yaratılması ve oyuncuların bu dünyada etkileşimde bulunmasını sağlayan simülasyonlardır. Oyun dünyasında fizik kuralları, karakter davranışları ve çevresel etkileşimler simüle edilir. Bir diğeri mesela eğitim simülatörleri. Pilot eğitimlerinden tıbbi eğitimlere kadar simülatörler gerçek hayattaki senaryoları güvenli bir ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor. Örneğin uçuş simülatörleri, pilotların uçuş becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken, cerrahi simülatörler, doktorların cerrahi prosedürlerin pratiğini yapmalarını sağlıyor. Bunun dışında bilim insanları ve mühendisler karmaşık fiziksel ve kimyasal süreçleri anlamak ve optimize etmek için simülasyonları kullanır. İklim modelleri, hava durumu tahminleri, otomobil çarpışma testleri ve kimyasal reaksiyonlar gibi pek çok alanda simülasyonlar kritik bir rol oynuyor. Finans ve ekonomi gibi daha sayabileceğim pek çok alanda simülasyonlar etkili bir şekilde kullanılıyor. Fakat bunlar bizim yarattığımız simülasyonlar. Biz daha çok kendimizin de içinde bulunma ihtimalimizin olduğu daha büyük bir simülasyon kavramının peşindeyiz bu videoda. Şimdi o halde gelelim simülasyon teorisine. Simülasyon teorisi ilk olarak Nick Bostrom'un 2003 yılında ortaya attığı haliyle gerçekliğin kendisinin ileri düzeydeki bir medeniyet tarafından yaratılmış bir simülasyon olabileceğini öne sürüyor. Bostrom'un argümanına göre yeterince gelişmiş bir medeniyet, atalarına dair detaylı ve gerçekçi simülasyonlar oluşturabilir. Eğer bu tür medeniyetler çok sayıda simülasyon yaratıyorsa, bizim de bu simülasyonlardan birinde yaşıyor olma olasılığımız oldukça yüksek olabilir. Teori bu haliyle her ne kadar 2003 yılında ortaya atılmış olsa da aslında temelleri oldukça eskilere dayanıyor. Milattan önce 380'lere gidelim mi? Platon'un mağara alegorisi. Simülasyon teorisini en erken örnek olarak kabul edilebilecek düşüncelerden biri, Platon'un Devlet adlı eserinde yer alan mağara alegorisidir. Platon'un M.Ö. 380 yılında yazdığı bu eserde yer alan mağara alegorisi, insanların algıladıkları gerçekliğin bir illüzyon olduğunu savunur. Alegoride mağarada zincirlenmiş insanlar sadece duvara yansıyan gölgeleri görürler ve bu gölgeleri gerçek olarak kabul ederler. Ancak gerçek dünya mağaranın dışındadır ve İnsanlar zincirlerinden kurtulduklarında gerçekliğin farklı olduğunu keşfederler. Bu alegori, simülasyon teorisi bağlamında oldukça önemlidir. Simülasyon teorisi, gerçekliğin ileri düzeydeki bir medeniyet tarafından yaratılmış bir bilgisayar simülasyonu olabileceğini öne sürer. Mağara alegorisinde olduğu gibi, simülasyon teorisi de algıladığımız gerçekliğin aslında yanıltıcı olabileceğini ve
gerçek dünyaya ulaşmak için mevcut algılarımızın ötesine geçmemiz gerektiğini savunur. Platon'un mağarasında zincirli olan insanlar, gölgeleri gerçek olarak kabul ederler. Benzer şekilde simülasyon teorisine göre, biz de simülasyonun içerisindeki olayları ve nesneleri gerçek olarak kabul ediyor olabiliriz. Ancak bu gerçeklik aslında daha büyük bir simülasyonun bir parçası olabilir ve bizim için erişilemeyen bir gerçeklik olabilir. Platon'un mağara alegorisi, simülasyon teorisinin felsefi köklerini anlamamıza yardımcı oluyor ve gerçeklik algımızın sınırlarını sorgulamamızı teşvik ediyor. Bu bağlantı, tarih boyunca düşünürlerin gerçekliğin doğası ve insan algısının güvenilirliği üzerine yaptığı derin tartışmaların bir parçasıdır. Bu bağlamda Platon'un eseri simülasyon teorisine zemin hazırlayan erken düşüncelerden biri olarak kabul edilebilir. Bir sonraki örneğimiz, Zhuangzi'nin kelebek rüyası hikayesi. Milattan önce 4. yüzyıl. Zhuangzi'nin ünlü kelebeğin rüyası hikayesi, bilinç ve gerçeklik arasındaki sınırların belirsizliğini anlatır. Milattan önce 4. yüzyılda Çin'in savaşan beylikler döneminde yaşamış bir filozof olan Zhuangzi, bir gece rüyasında kelebek olduğunu görür ve uyandığında kendisini insan olarak düşleyen bir kelebek mi yoksa kelebek olduğunu düşleyen bir insan mı olduğu konusunda sorgular. Bu hikaye, algıladığımız gerçekliğin sorgulanabilir olduğunu ve bilinç hallerinin yanıltıcı olabileceğini çok etkili bir şekilde vurguluyor. Zhuangzi'nin bu hikayesi, içinde bulunduğumuz gerçekliğin bir simülasyon olup olmadığını ve algılarımızın ötesinde bir gerçekliğin var olup olmadığını sorgulayan önemli bir düşünceyi temsil ediyor. Bu bağlamda, rüyaların ve bilinç hallerinin doğası üzerine olan bu hikaye, modern simülasyon teorisinin temelini oluşturan erken düşüncelerden biridir. Sırada Descartes'in meditasyonları var. René Descartes'in 1641 yılında yazdığı Meditations on First Philosophy adlı eserinde ortaya attığı kötü cin hipotezi, simülasyon teorisinin erken bir örneği olarak kabul edilir. Descartes, kötü niyetli bir varlığın ki ona kötü cin adını veriyor, insanlığın algılarını sürekli olarak yanıltarak onlara sahte bir dünya gösterebileceğini savunur. Bu hipotez, algılarımızın güvenilirliğini ve gerçekliğin doğasını sorgular nitelikte. Descartes'in bu düşüncesi, simülasyon teorisinin temelini oluşturan gerçekliğin yanıltıcı olabileceği fikrini erken dönemde ele almıştı. Simülasyon teorisi de benzer şekilde gerçekliğin aslında daha gelişmiş bir varlık tarafından yaratılmış bir simülasyon olabileceğini öne sürer. Descartes'in felsefesi bu teorinin temelini atan önemli bir düşünsel katkıdır. Philip K. Dick'in Ubik isimli eseri. Bilim kurgu yazarı Philip K. Dick, 1969 yılında Ubik adlı romanında gerçeklik algısının sürekli değiştiği ve manipüle edilebildiği bir dünya tasvir eder. Philip K. Dick'in eserleri, simülasyon teorisinin popüler kültürdeki öncülerindendir ve okuyucularını gerçeklik üzerine düşünmeye sevk eden önemli eserlerdir. Ubik'ten bir yıl önce yazdığı Do Androids Dream of Electric Sheep isimli eseri, yüzlerce bilim kurgu filmine referans olmuştur ve yine benzer temaları işler. Geldik 99 yılına. The Matrix. The Matrix filmi, simülasyon teorisinin en bilinen popüler kültür örneklerinden biridir. Filmde insanların bir bilgisayar simülasyonunda yaşadıklarını keşfetmeleri ve bu simülasyondan kurtulma çabaları anlatılır. Bu film, simülasyon teorisini geniş kitlelere tanıtmış ve konunun popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırmıştı. Bundan sonra da zaten Nick Bostrom'un Are You Living in a Computer Simulation isimli simülasyon teorisini ortaya atan makalesine bağlanıyoruz. Filmlerdeki simülasyon dünyası örneklerine tekrar döneceğim fakat şimdi meselenin bilimsel ve teknolojik tarafını biraz irdeleyelim. Simülasyon teorisi, bilgisayar teknolojisi ve sanal gerçeklik alanlarındaki gelişmelerle yakından ilişkilidir. Modern bilgisayarlar, karmaşık simülasyonlar ve sanal dünyalar yaratma kapasitesine sahiptir. Video oyunları ve sanal gerçeklik uygulamaları bu teknolojinin günlük yaşamdaki örnekleridir. Bu tür uygulamalar, kullanıcıların gerçek dünyada mümkün olmayan senaryoları deneyimlemelerine olanak tanır. Mesela The Sims oyununu bilirsiniz değil mi? The Sims, oyuncuların sanal karakterler ve onların yaşamlarını kontrol ettiği bir gerçek yaşam simülasyonudur. Bu oyun, simülasyon teorisini anlamak için mükemmel bir örnek. Çünkü oyuncular, karakterlerin her hareketlerini, ilişkilerini, kariyerlerini ve hatta duygusal durumlarını yönetir. The Sims'te oyuncuların yarattığı dünya ve içerisindeki varlıklar tamamen dijital bir ortamda, yazılım tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde var olur. Oyuncular karakterlerini yaratır, evlerini inşa eder ve günlük yaşam aktivitelerini kontrol ederler.
Karakterlerin ihtiyaçları, istekleri ve sosyal etkileşimleri oyunun belirlediği algoritmalar tarafından yönetilir. Oyuncular karakterlerin çevresini ve yaşam koşullarını değiştirerek onların davranışlarını ve sonuçlarını etkilerler. Bu durum, simülasyon teorisinin bir benzetmesi olarak düşünülebilir. Tıpkı oyuncuların The Sims'teki karakterleri kontrol etmesi gibi, daha ileri bir medeniyette bizim gerçekliğimizi kontrol eden bir simülasyon yaratmış olabilir. The Sims'te her şey belirli algoritmalar ve kodlarla yönetilir. Karakterlerin hareketleri, tepkileri ve yaşam döngüleri yazılımın belirlediği kurallara göre işler. Simülasyon teorisinde de eğer biz bir simülasyonda yaşıyorsak, algıladığımız gerçeklikte benzer şekilde belirli kurallar ve algoritmalar tarafından yönetiliyor olabilir. Kuantum fiziği ve doğa yasaları bu simülasyonun temel programlama kodları olarak düşünülebilir. Sims oyununda oyuncular karakterlerin yaşadığı dünyayla sınırlıdır. Bu sınırlar oyunun programlanmasıyla belirlenmiştir ve karakterler bu sınırların ötesine geçemez. Simülasyon teorisine göre bizim algıladığımız evrenin de sınırları olabilir ve bu sınırların ötesine geçmek, tıpkı The Sims'teki karakterlerin dünya sınırlarını aşamaması gibi bizim için de imkansız olabilir. Ayrıca biz bu oyunda karakterlerin kaderlerini de belirleriz. Bu benzetme, simülasyon teorisinde bizim üzerimizde kontrol sahibi olan varlıkların varlığına işaret edebilir. Eğer bir simülasyon içerisindeysek, bu simülasyonu yaratanlar bizim deneyimlerimizi, seçimlerimizi ve yaşam koşullarımızı kontrol edebilir. Özetle The Sims, simülasyon teorisinin temel prensiplerini anlamak için müthiş bir örnek bana göre. Simülasyon teorisinin bilim ve teknoloji bağlamındaki bir diğer meselesi de Moore yasası ve teknolojik tekillik. Moore yasası, bilgisayar işlemcilerinin kapasitelerinin yaklaşık her 2 yılda bir 2 katına çıkacağını öne sürer. Bu eğilim, gelecekte bilgisayarların çok daha güçlü ve karmaşık simülasyonlar yaratabileceği anlamına gelir. Bu durum yakın tarihte sürekli olarak tanık olduğumuz bir durum. Şu anda yapay zekanın gelişme hızını gözlerimizle görüyoruz. Teknolojik tekillik kavramı ise yapay zekanın insan zekasını aşacağı ve kendi kendini geliştirebileceği bir noktayı ifade eder. Bu noktaya ulaşıldığında simülasyonların gerçeklikten ayırt edilemez hale gelmesi mümkün olabilir. Kuantum fiziği, gerçekliğin doğası hakkında derin ve bazen paradoksal bilgiler sunar. Kuantum süperpozisyonu ve dolanıklık gibi kavramlar, klasik fizik anlayışımızı zorlar ve gerçekliğin temelde nasıl işlediği konusunda yeni sorular ortaya çıkarır. Bu kavramlar, simülasyon teorisinin bilimsel temellerini destekleyebilir. Yapay zeka ve makine öğrenimi, simülasyonların daha karmaşık ve gerçekçi hale gelmesini sağlıyor. AI, simülasyon içerisindeki karakterlerin ve olayların daha öngörülebilir ve dinamik olmasını sağlayarak, simülasyonların gerçek dünyayı taklit etme yeteneğini arttırıyor. Simülasyon teorisi, algılarımızın güvenilirliği ve gerçekliğin doğası hakkında derin felsefi sorular ortaya atar. Eğer bir simülasyon içerisinde yaşıyorsak, bu durum varoluşumuzun temelini ve anlamını sorgulamamıza neden olur. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, bu sorulara cevap arama sürecimizi şekillendirir ve derinleştirir. Bu alanlardaki ilerlemeler, simülasyonların karmaşıklığını ve gerçekliğini artırarak bu teorinin olasılığını ve ciddiyetini arttırıyor. Simülasyon teorisi üzerine veya bu düşünceyi barındıran pek çok eser ve film yapıldı şimdiye kadar. Bu filmlerden bazı popüler örnekleri verecek olursam, 1982 yapımı Tron filmiyle başlayabilirim. Kevin Flynn adında bir bilgisayar programcısı, dijital bir dünyada hapsolur ve buradan kaçmak için mücadele eder. Film, bir bilgisayar dünyasında geçen olaylarla simülasyon temasını işliyor. Flynn'in gerçek ve dijital dünya arasında geçiş yapması, simülasyon teorisine sinema açısından erken bir örnek. Matrix'i anlatmama zaten gerek yok herhalde. Hakkında onlarca videomda konuşmuştuk zaten. Yine Matrix'le aynı yıl vizyona girmiş olan The 13th Floor filminde ise bilim adamı Douglas Hall, geliştirdikleri sanal dünyalardan birinde yaşadığını fark eder ve bu dünyanın gerçekliğini sorgular. Film çok katmanlı simülasyonlar ve gerçeklik algısını irdeleyerek bir simülasyon içinde başka bir simülasyonun var olabileceği fikrini tartışıyor. Yine 99 yapımı Existence filminde sanal gerçeklik oyunları yaratıcısı Allegra Geller, oyunun içine girerek gerçekliğin ve sanal dünyanın sınırlarını bulanıklaştırır. Oyun içi gerçeklik ve simülasyonların iç içe geçmesi temalarını işleyen bu filmde, izleyicinin gerçeklik ve yanılsama arasındaki farkı sorgulaması teşvik ediliyor. 2010 yapımı Inception filminde Cobb karakteri, insanların rüyalarına girerek bilinçaltına fikirler yerleştiren bir hırsızdır.
bir rüyalar içinde rüya keşfi için tehlikeli bir görev alır ve hikaye başlar. Gerçeklik, rüya ve simülasyon arasındaki ince çizginin araştırıldığını görürüz biz bu filmde. Rüyalar ve simülasyonların nasıl ayırt edilemez hale gelebileceğini görürüz. 2011 yapımı Source Code filminde ise askeri pilot Colter Stevens bir trende patlamayı önlemek için tekrar bir simülasyona girer ve patlamanın nedenini bulmaya çalışır. Film, simülasyonların tekrarlanabilirliği ve gerçek dünyadaki olayları değiştirme potansiyelini gösteriyor. 2018 yapımı Ready Player One filminde Wade Watts isimli karakter, insanlığın çoğunluğunun sanal bir dünyada yaşadığı bir gelecekte büyük bir servet kazanmak için bir sanal gerçeklik oyununda yarışır. Sanal gerçeklik dünyaları ve simülasyon içerisindeki yaşamın ele alındığı bu filmde gerçek ve sanal dünya arasındaki çizgi sorgulanıyor. 2021 yapımı Free Guy filminde ise tıpkı The Sims örneğinde olduğu gibi bir video oyunu karakteri olan Guy, yaşadığı dünyanın gerçek olmadığını keşfeder ve kontrolü eline alarak dünyasını kurtarmaya çalışır. Film, video oyunları ve dijital simülasyonların farkındalığı temalarını işliyor ve karakterlerin kendi gerçekliklerini keşfetmelerini anlatıyor. Bu filmler simülasyon teorisinin farklı yönlerini ve temalarını araştırarak izleyicilere gerçeklik ve algı üzerine derinlemesine düşünme fırsatı sunan filmler. Bunun gibi daha pek çok örnek var film dünyasında. Çünkü simülasyon teorisi sinemaya aktarmak için çok uygun ve merak uyandırıcı bir teori. Simülasyon teorisi, modern teknoloji ve felsefenin birleştiği bir kavram olmasına rağmen kökleri eski dinler ve mitolojilerde de bulunabilir. Dini ve mitolojik metinlerde dünya ve gerçeklik hakkında çeşitli yorumlar ve alegoriler, simülasyon teorisine benzer düşünceler vardır. Bu bağlamda İslam'dan Hristiyanlığa, Hinduizm'den eski Yunan mitolojisine kadar birçok inanç sisteminde benzer kavramlara rastlamak mümkün. Örneğin İslam'da gerçekliğin doğası hakkında derin düşünceler mevcuttur. Özellikle şu hadis, simülasyon teorisine benzer bir anlayışı yansıtıyor. İnsanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar. Her ne kadar bu hadis dünyanın geçici bir misafirhane olduğunu ve asıl alemin öteki alem olduğunu ifade etse de aynı zamanda bu hadis dünya hayatının bir tür yanılsama veya geçici bir durum olduğunu, asıl gerçekliğin ölümden sonra ortaya çıkacağını da ifade ediyor bir bakıma. Bu bakış açısı, yaşadığımız dünyanın bir simülasyon olduğu ve gerçek hayatın ölümle başladığı fikriyle paralellik gösteriyor. Hristiyanlıkta da dünya hayatının geçici ve yanıltıcı olduğu vurgulanır. Hristiyan düşüncesinde Platon'un mağara alegorisi önemli bir yer tutuyor. Hristiyanlık bu dünya hayatını geçici bir sınav olarak görür ve asıl gerçekliğin Tanrı'nın krallığında olduğunu belirtir. Hinduizm, gerçekliğin doğası hakkında zengin bir felsefi gelenek sunuyor. Hinduizm'de Maya kavramı, dünya hayatının bir yanılsama olduğunu ifade eder. İnsanlar bu yanılsamanın etkisi altında gerçek doğalarını unuturlar. Bu kavram, yaşadığımız dünyanın bir simülasyon olabileceği düşüncesine oldukça yakın. Budizm'de de dünya hayatının bir yanılsama olduğu ve insanların bu yanılsamadan kurtulmak için aydınlanma yoluna girmeleri gerektiği vurgulanır. Avustralya aborjin mitolojisinde düş zamanı olarak adlandırılan kavram, dünyanın yaratılış hikayelerini ve ruhsal gerçeklikleri kapsar. Bu, gerçekliğin çok katmanlı ve karmaşık bir yapı olduğunu ifade eder. Bunun gibi pek çok örnek, dini inanç ve mitolojik anlatılarda bolca mevcut. Özetle simülasyon teorisi, modern bilim ve teknolojinin sunduğu bir kavram olmasına rağmen dini ve mitolojik metinlerde de karşımıza çıkıyor. İslam'da ölümden sonra uyanma, Hristiyanlıkta platonik gerçeklik, Hinduizm'de Maya ve Budizm'de yanılsama kavramları, hepsi dünya hayatının geçici ve yanıltıcı olduğu fikrini paylaşıyor. Bu perspektifler, simülasyon teorisinin derin tarihsel ve kültürel köklerini ortaya koyuyor ve bu teoriyi daha geniş bir bağlamda anlamamıza yardımcı oluyor. Şahsen ben de bir simülasyonun içerisinde yaşıyor olduğumuz fikrine büyük ölçüde inanıyorum ve bunun yaşamımızla ilgili oldukça mantıklı bir açıklama olabileceğini düşünüyorum. Evet, bu videomda sizlerle birlikte simülasyon teorisinin derinliklerine indik. Bilimsel teorilerden felsefi tartışmalara, tarihten günümüze kadar uzanan bu ilginç yolculukta gerçekliğin doğası ve algılarımızın güvenilirliği üzerine düşündük. Simülasyon teorisi sadece felsefi ve bilimsel tartışmalarda değil, aynı zamanda popüler kültürde de geniş yankı bulmuş bir teoridir. Sonuç olarak simülasyon teorisi, varoluşumuzun ve algılarımızın temelini sorgulamamıza neden olan güçlü bir kavramdır. Hem bilimsel hem de spiritüel perspektiften ele alınarak insanlığın en büyük sorularından birine ışık tutuyor.
Belki de yaşadığımız gerçeklik, düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve derindir. Bu videoda ele aldığımız tüm bu düşünceler ve teoriler, gerçekliğin doğası hakkında daha derinlemesine düşünmemize yardımcı olur belki. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve bu gibi videoları hazırlayabilmem için bana destek olmak adına videoma bir like bırakmayı ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.